vakitin her anı dolu dolu geçiyor. Viyana Stad Park'tayız. Yılbaşından sonra ise kocaman alanda buz pisti oluşturuyorlar. Dediğimiz gibi şehir içinde şehir diyorlar bu sarayla ilgili. Parlamentoyu gezdim ancak öyle diyebilirsiniz. Ekmek yoksa pasta yiyin denen kraliçe burada doğmuş yani. Gerçekten de şahane bir yapı. UNESCO da bunun kıymetini bilmiş. Evet, bu sırada bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese merhaba. Hafif rüzgarlı bir Viyana gününden herkese merhaba. Aynen, Viyana'ya geldik tekrar. Viyana'ya gez gez doyamadık demiştik. Gerçekten de öyle. Gidemediğimiz birçok yer olmuştu. Size de gösteremediğimiz. Şimdi onlara gideceğiz. Hatta giremediğimiz yerlere de bugün gireceğiz. Evet, bu tamamlayıcı nitelikte dolu dolu Viyana gezimize devam edelim o zaman. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Metrodan da indik. Şehir meydanının oraya geldik. Sağ tarafımızda Sanat Tarihi ve Doğa Tarihi Müzesi var. Zaten onu birinci videomuzda kesinlikle muhakkak izleyin. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştık oraları. Şimdi onun karşı tarafında Hofburg Sarayı var. Orada da çok az bahsetmiştik ama içerisine girememiştik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hava gerçekten güzel. Hafif çileniyor ama yormuyor hava. Aşırı soğuk da yok. Şanslıyız. Kışın tam göbeğinde geldik ama şansımıza hava gayet ideal. Evet, zamanın Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun hanedanı olan Habsburgların sarayına geldik. Burayı kışlık sarayı olarak kullanıyorlarmış. Adı da Hofburg Sarayı olarak geçiyor. Arkada görüyorsunuz devasa bir yapı ve arkasında da daha da devam ediyor. Zaten bu yapı için şehir içinde şehir diyorlar. 240 dönümlük araziye kurulmuş bu saray. İçerisinde de 2600 tane oda varmış. İçerisinde müzeler yer alıyor. İmparator daireleri, gümüş koleksiyonu, Sisi Müzesi olarak 3 tane bölümden oluşuyor. Biz biraz sonra içerisine girip oraları da size göstereceğiz. Tarihçesinden bahsetmek gerekirse burası 13. yüzyılda Orta Çağ Kalesi olarak ilk önce inşa ediliyor. Sonra da 1654'te saray olarak inşası tamamlanıyor. Şu an ise Cumhurbaşkanlığı malikanesi olarak kullanılmakta. Bir de çok ilginç bir bilgi. Fransız kraliçesi Maria Antonia burada doğuyor. Hani şu internette de yer alan ekmek yoksa pasta yiyin denen kraliçe burada doğmuş yani. Evet, bu bilgilerden sonra şimdi müze kısmının nereden giriş yapıldığına bakacağız. İnternetten bakmıştık değil mi? Bunun ne kadar ücreti vardı bunun? Şimdi içerisindeki Sisi Müzesi ile beraber imparator daireleri 17,5 euro yazıyordu. Değer mi? Sizinle beraber bakacağız. Birinci videodan da biliyorsunuz, buradaki gezdiğimiz müzelerin hepsi gerçekten çok güzel. Hem vakit ayırdığınızda hem nakit ayırdığınızda gerçekten değiyor buradaki müzeler. Saray kompleksinin içerisinde dolaşmak ücretsiz. Dediğim gibi çok büyük bir alan olduğu için içerisinde birçok müze de var. Müzelere de girmek istiyorsanız bu gösterdiğim harita önemli. Büyük bir alan olduğu için içerisine kaybolmanız mümkün. Vaktinizi doğru değerlendirmek adına bu haritaya dikkat edin. Bu haritada gitmek istediğiniz noktaları haritanıza işaretleyin ve ona göre ilerleyin. Çünkü saray kompleksi birbirine benzediği için kaybolarak gitmeniz mümkün. Biz ilk olarak Sisi Müzesi ve İmparator dairelerini görmek istediğimiz için 1 numaralı bölgeye doğru gidiyoruz. Evet, arkamda biraz önce çektiğim Sisi Müzyum giriş kısmı orasıydı. Biz direkt girdik iç kısmına doğru. O kısımda bilet soruyorlar. Bilet de o kısım içerisinde satılmıyormuş. Biraz ileri kısımda tekrar sol yaptıktan sonra biletlerin alınacağı bir yer varmış. Oraya doğru gidiyoruz şimdi.
hemen ileri kısmından sol tekrar sol yaptığınızda giriş kısmı yazıyor. Burada kasa kısımları da var. Oradan girmek istediğimiz müzeyi söyleyip oradan ticket'ını alacağız şimdi. Hadi gidelim. Ticketlarımızı aldık. İşte elimize böyle telefon benzeri cihazlar verdiler. Girişte ücrete dahil olarak veriliyor. Şimdi bu kılavuzu çözdükten sonra detaylı bilgileri vereceğiz. Evet, avlu gibi bir yere gittik biz. Orada Sisi Müzesi'nin girişi vardı. Oradan giriş yaptık. Şimdi İmparator Daireleri ve Sisi Müzesi'ni beraber gezeceğiz. İmparator Daireleri ve Sisi Müzesi 17,5 euro. Aynı zamanda şöyle bize telefon gibi şeyler veriyor. İsterseniz mikrofon girişi var. Öyle dinleyebilirsiniz. İsterseniz de kulağınıza alıp dinleyebiliyor musunuz? Yalnız Türkçe desteği yok ama İngilizce var. İngilizce tercih edebilirsiniz. Hadi gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. Viyana'nın en popüler müzelerinden birisi olan Sisi Müzesi'ne geldik. Sisi ismi İmparatoriçe Elizabeth'in bir diğer ismi. Hüzünlü bir son ile hayata gözlerini yuman Sisi için bu müze oluşturulmuş. Bu müzede özellikle Sisi'nin şahsi eşyalarının olduğu, anılarının anlatıldığı ve yaşam alanlarını görebileceğiniz detaylı bir müze. Sisi'nin o dönemde giydiği 2 balo elbisesinin kopyası da yapılmış. Burada gördüğünüz birinci elbise Macaristan kraliçesi olarak taç giyme töreninde giydiği elbiseymiş. Gerçekten de çok zarif ve güzel bir elbise. Elbisesinin arkasında da Sisi'nin elbiseye giydiği portreyi görebilirsiniz. Karşısındaki bir diğer balo elbisesi ise düğün arifesinde giydiği, aynı zamanda Münih'teki baloda da giydiği elbisenin bir kopyasıymış. Sisi'nin yaşadığı hüzünlü olaylardan bir tanesi de oğlu Rudolf'un ölümü. Tahtın tek varisi olan oğlu Rudolf 1889 yılında kız arkadaşı ile birlikte trajedik bir şekilde intihar ediyor. Bu trajedik ölümü sonucunda Sisi çok büyük bir depresyona giriyor ve bundan sonraki hayatı boyunca siyahlara bürünüyor ve siyah haricinde hiçbir kıyafet giymiyor. Sisi 1898 yılında Cenevre'de nedimesiyle dolaşırken monarşi karşıtı olan bir suikastçı tarafından göğsünden hançerlenerek öldürülüyor. Bu kısımdan sonra imparator ve imparatoriçenin yaşadığı imparator dairelerini göreceğiz. İmparator dairelerindeki eşyalar çok şık ve lüks şekilde dizayn edilmiş. Gerçekten çok güzel. Özellikle duvardaki portreler çok dikkat çekici. Sisi'nin özel yaşantısını geçirdiği odalara doğru geldik. Burada kişisel bakımını yaptığı, sporunu yaptığı, makyajını yaptığı yerleri görmekteyiz. Sisi fiziksel görüntüsüne önem verdiği için elbiseleri her gün bedenine göre tekrar dikiliyormuş. Aynı zamanda da ayak bileklerine kadar uzun saçları her gün yıkanıp 3 saat boyunca taranıyormuş. Zaten dünyada da güzelliği ve zekasıyla ün kazanmış. Trajedik ölümüyle birlikte tarihte unutulmaz bir karakter haline gelmiş. Şimdi İmparator Sarayları'nı ve Sisi Müzesi'ni gezdik, çıktık. 1,5 saat kadar sürdü. Gerçekten çok güzeldi. Viyana'nın tarihiyle ilgili, imparatoriçelerle ilgili bilgi almak istiyorsanız bu müzeyi gezebilirsiniz. Sesli rehber eşliğinde bayağı detaylı gezebiliyorsunuz ve bilgilenmiş de oluyorsunuz. Benim önceden buraya gelmeden önce bilgim yoktu. Ama buraya gelince bayağı bir bilgileniyoruz aslında.
Evet, bu şekilde yani buraya geldiğinizde değecek bir müze. Sanat tarihi ve doğa tarihi müzelerinden sonra vaktiniz kaldıysa buraya gelmenizi de tavsiye ederiz. Şimdi Sanat Tarihi, Doğa Tarihi Müzesi benim için en üst seviyelerde Evet. şimdi. İkisi de genel kültür olarak çok iyi müzeler. Bir de her birini biz 3 saat 4 saat gezdik. Eğer vaktiniz yoksa ve günübirlik gibi geldiyseniz bir müze seçmek istiyorsanız bu müzeye öne alabilirsiniz. Diğer müzeleri de bir dahaki gelişinizde gezebilirsiniz. Biz ikinci kez gelmemizin nedeni de bu oldu açıkçası. Çok uzun vakit ayırmamıza rağmen Doğa Tarihi ve Sanat Tarihi Müzesi'ni gezdikten sonra çoğu vaktimiz bitti. Ulusal Kütüphane Müzesi var. Oraya gireceğiz. Onun içinde de 4 tane müze var ama biz esas State Hall yani bu ulusal galerinin olduğu kısma gideceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Sarayın bahçesindeyiz gördüğünüz gibi. Arkamızda da ulusal kütüphane var. Biraz sonra oraya da gireceğiz. Dediğimiz gibi şehir içinde şehir diyorlar bu sarayla ilgili. Çünkü içerisi gerçekten muazzam büyük ve çok fazla da müze var. Biz sadece şu an Sisi Müzesi ile İmparator Daireleri müzelerini tercih ettik. En popüler olanları. Bir de arkamızda gördüğünüz kütüphaneye gireceğiz. Diğer müzeleri de vaktiniz varsa ziyaret edebilirsiniz. Avusturya Ulusal Kütüphanesi 1368 yılında kurulmuş ve içerisinde 7,5 milyon esere ev sahipliği yapmaktadır. Girişte size gösterdiğimiz müze planında bu bina 11 nolu binaydı. Ama girişinde Ulusal Kütüphane yazdığı için gideceğimiz yerin burası olduğunu düşündük. Buranın içerisinde Papyrus Müzesi, okuma odalarının aynı zamanda da Avusturya Tarihi Müzesi'nin olduğu bölgeymiş. Bizim esas gitmek istediğimiz yer kütüphanenin State Hall bölümüydü. O da plan üzerinde 4 numaralı konumdaymış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, şimdi biraz önce çekim yaptığımız yer Ulusal Kütüphane olarak geçiyor ama içerisinde Papyrus Müzesi ve Avusturya Tarihi Müzesi varmış. Bizim esas gideceğimiz State Hall Müze ise bu taraftaymış. Şimdi o tarafa doğru yürüdük. Hatta şöyle göstereyim. Daha demin şuradaydık. Bu şekilde yürüdük. Arkamda görmüş olduğunuz heykelden bahsetmek istiyorum. Bu Kral 2. Joseph. O dönemin kralı olarak köylülerin köleliğini kaldırmış ve köylülere eğitim zorunluluğu getirmiş. Eğitim seviyesini arttırmak için Katolik kiliseye sınırlandırma getirmiş ve dini tarikatları kapattırmış. Yani eğitim ve bilime bayağı önem verdiği için de kütüphanenin önüne heykelini yapmışlar. Artık hadi girelim kütüphaneye. Ulusal Kütüphane'nin State Hall yani devlet salonu kısmına geldik. Bu bölümün ücreti yetişkinler için 10 euro, 19 yaşına kadar olan bireyler için ücretsiz, öğrenciler için ise 7,5 euroymuş. İmparator 6. Karl'ın emriyle 18. yüzyılda barok mimari kullanılarak inşa ettirilmiş. Zaten bu bölümün ortasında da onun heykelini görüyorsunuz. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan eserlerin toplamı 200.000 eser burada sergileniyor. İçeriye girdiğinizde böyle tarihi kütüphane kitaplarını hissediyorsunuz. Sanki böyle buram buram kokuları geliyor. Evet, aynı zamanda Harry Potter, Doctor Strange'deki film sahnelerini de andırıyor içerisi. Evet, aynen. Bu kitaplar sanki böyle üzerinize geleceklermiş gibi, canlılarmış gibi. Böyle kıymetli eserlerin muhafaza edilmesi çok güzel olmuş. Aynı zamanda iç dekorasyonunu ona göre oluşturulması inanılmaz güzel olmuş. Sağınıza solunuza bakmaktan böyle şaşırıyorsunuz gerçekten. Hayran kalıyorsunuz. Evet, çok güzel videolar, resimler çıkıyor. Sizler için de içerisini çektik. Tavanda yer alan resimlerde gerçekten muazzam etkileyiciydi. Hepsinin ayrı ayrı da hikayesi vardı.
Yani bir hol şeklinde ama şöyle vakit alıyor. Aslında çok vakit almıyor. Belki 5 dakikada bitireceğiniz bir yer ama sağınıza solunuza bakmaktan bir 15 dakikanızı, yarım saatinizi alır. Viyana'ya gelecekseniz Viyana serilerimizin videolarını izleyin. İster istemez buraya geldiğinizde kısıtlı zaman oluyor ve en verimli seçebileceğiniz içerikler ya da gezeceğiniz yerler için bakacağınız şeyler oluyor. Evet, Onun bu için yüzden bize abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen. hadi devam edelim o zaman. Abone oldular mı acaba? Olmuşlardır bence. Abone oldunuz değil mi? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İmparatorluk Sarayı'ndan çıktıktan sonra parlamentonun karşı tarafında kalan park Volksgarten. 1820'lerden kalma görkemli bir park. Parkın içerisinde 1821'de tamamlanmış Atina'nın efsanevi kralı Tisus'un tapınağı mevcut. Aynı zamanda biraz daha ileriye doğru gittiğinizde İmparatoriçe Sisi'nin anıtı da mevcut. Hadi parlamentoya doğru devam edelim. Viyana'da bulunan parlamentonun oraya geldik. Buraya girişler ücretsiz. Yalnız buraya gelmeden önce web sitesi üzerinden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Parlamentonun mimarisinden bahsedecek olursak 1873 yılında tadilatına başlanıyor, 1884 yılında tadilatı tamamlanıyor. Mimari olarak neoklasik mimari tercih ediliyor. Neoklasik mimarilerin içerisinde antik Yunan medeniyetlerine benzer bir şekilde mimari seçilerek parlamento binası inşası tamamlanıyor. Önünde de kocaman bir heykel var. Heykel Athena'nın heykeli. Etrafındaki heykeller ise o dönemin aristokratları ve filozoflarına dair heykeller yapılmış. Athena'nın elinde ise Nike'ın yani zafer tanrıçasının heykeli var. Bu şekilde biz rezervasyonlarımızı yapmıştık. Akşam 9'a kadar açık olduğu söylenmişti. Şimdi içeri girip gezeceğiz. Hadi başlayalım. Parlamento gezinize gelirken yanınızda muhakkak pasaportunuz bulunsun. Girdiğimiz kat parlamentonun işleyişi hakkında yapılmış bir bölüm. Burada çalışan bir beyefendiden öğrendik ki yukarıdaki parlamentonun esas yerlerini gezmek için grup halinde rezervasyon yapmamız gerekiyormuş. Bize de ertesi gün geldiğimizde bu etkinliklere katılabileceğimizi söylediler. Giriş katında ana oluşturmanız için fotoğraf makinesi de koymuşlar. Bu fotoğraf makinesini de muhakkak deneyimleyin. Eğer siz de parlamentonun üst katlarını gezmek istiyorsanız öncelikle bireysel randevu oluşturun ve buradaki deske gelerek grup randevularına adınızı ekletin. Hadi şimdi ertesi güne gidelim ve parlamentoyu gezelim. Viyana'da ikinci günümüzdeyiz. Dün sizinle en son parlamentonun orada görüşmüştük. Gün içerisinde tekrar parlamentodan randevu aldık. Grup etkinliği halinde bahsettiğimiz gibi giriş yapacağız ve gezeceğiz. Şimdi biz rotamızda en yakın yer Votive Kilisesi olduğu için oraya geldik. Ama siz parlamento yarım kalmasın, devamını izleyin. İlk önce parlamento ile başlayalım. Hadi bakalım. Evet, parlamento gezimize başlayacağız birazdan. İki tane grup var şimdi. Bir tanesi Almanca, bir tanesi İngilizce. Renklerinden de farklı zaten. Bize verdikleri kurdelalar yeşil renklerde, öteki turuncu renklerde. Yeşil olanlar, İngilizce olanlar girişteki sol tarafta bekliyorlar. Yavaş yavaş hareketlenmeler var. Evet, tur başlıyor. Hadi geçelim. Evet, hadi başlayalım.
Rehber eşliğinde parlamento turunu da bitirdik şimdi yenice. Ne kadar Evet. sürdü? Bayağı sürdü. 1,5 saate yakın sürdü. Buraya gelirseniz bu rehber eşliğinde olan turları saatlerini hesaplayarak gelin. Parlamentoyu gezdim ancak öyle diyebilirsiniz. Yani yoksa sadece dün geldiğimizde sadece Agora'yı görebilmiştik. Bir de meclisin odalarında olduğu için koltuklarında da oturduk. Rehber bize orada anlatırken. Böyle meclisten bir koltukta bize vermişler gibi oldu. Güzeldi gerçekten. O zaman Votiv Kilisesi'nde görüşürüz. Evet, şu anda Votiv Kilisesi'ndeyiz. Evet, siz bizden önce parlamentoyu görmüş oldunuz. Bizim ilk rotamız Votiv Kilisesi olacak. Hadi başlayalım. Evet, kiliseye daha da yaklaştık. Kilisenin üzerindeki heykeller, figürler gerçekten muazzam. Zaten devasa bir yapı olduğunu söylemiştik. Buranın tarihçesinden de bahsetmek istiyoruz. İmparator 1. Franz Joseph tarafından yaptırılıyor. Kardeşi Ferdinand Maximilian'ın silahlı kazadan kurtulduğu için Tanrı'ya minnet adına kilise yaptıralım diyor. 1. Franz ise halktan para toplayarak bu kiliseyi yaptırıyor. Katedralin mimarisine gelecek olursak neogotik mimari kullanılarak yapılıyor. 1879 yılında da tamamlanıyor. Zaten arkamda da görüyorsunuz devasa büyük heykeller var. Gotik mimarinin etkilerini gerçekten görüyoruz. Şimdi de içerisine ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Biz gireceğiz. Hadi gidelim. Evet, Votiv Kilisesi'nden çıktık. Neogotik bir mimariydi. Gerçekten görkemliydi. Peranın olduğu kısmın orada bir ara cadde var. Böyle Şanzelize Caddesi gibi alışverişlerin yapıldığı bir cadde. Geçenki videomuzda, yani 1. Viyana videomuzu kesin muhakkak izleyin. Orada da Aziz Stefan Kilisesi'ni gezmiştik. Tabii çok eski bir kilise. Gotik mimariyle yapılmış bir kilise. O daha görkemli ve daha eski. Ama bu mimari de rahat olsa parlamentoya daha yakın olduğu için bu taraflardaysanız muhakkak uğrayın. Ama içi soğuktu. Yani içinde ısıtması yoktu. Öteki gittiğimiz neydi? Aziz Stefan. Aziz Stefan'ın içerisinde ısıtmaları da vardı. Hatta üst katına çatısına kadar çıkabiliyordunuz. Aynen, orada Türk çanı diye bir çan da vardı. Onu da görebiliyordunuz. Mimarları benziyor. Orası çok daha popüler olduğu için çok kalabalıktı. Burası biraz daha sakin. Evet, Rathhaus'un etrafından dolandık. Ana böyle manzaranın olduğu yerden giriş kısmı zaten yok. Girişte güvenlikli bir kısım var. Yalnız da sadece grupla beraber girilebiliyor. O da rezervasyon dedi. İnternetten buna benzer bir ibare okumuştuk. 4 hafta öncesinden minimum 10 kişilik gruplar halinde rezervasyonla alıyorlarmış. Yine de bir soralım bakalım. Belki alırlar. Evet, burada City Information varmış. Rathaus'un tam arka tarafında yer alıyor. Oradan gerekli information'ı alalım bakalım. Evet, Rathaus'a geldik. Aslında içerisine de girmek istiyorduk. İçerisine girmek için arka tarafından Viyana Information kısmı diye bir kısım var. O kısma geldiğiniz zaman içeri girebiliyorsunuz ama her zaman değil. İnternette şöyle bir ibare vardı. 4 hafta öncesinden 10 kişilik gruplar halinde gelinebileceği söyleniyordu. Eğer buraya az kişi geldiğiniz zaman nasıl olabileceği hakkında bilgi almak istedik biz de içeriye girdiğimizde. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 8 ve 10 arasında grup turları oluyormuş. Sadece grup turlarıyla içerisi gezilebiliyormuş. O ilgili günlerden bir tanesi de uygunluğumuza göre belki gezeriz. Buraya biliyorsunuz geçen sene yılbaşına gelmiştik. Burası Christmas Market olarak kullanılıyordu. Yılbaşından sonra ise kocaman alanda buz pisti oluşturuyorlar. Yani resimlerini görmüştüm ama resimlerinde daha küçük gözüküyor. Yani şu an gördüğümüz etrafı komple, bütün yolları, Christmas Market'te gezdiğimiz, adım attığımız her yere parkur şeklinde yapmışlar. Gerçekten çok büyük bir buz pateni sahası olmuş. Şehrin en yüksek binasına sahip Rathaus. Mükemmel. Şimdi size etrafı gösterelim. Rathaus'la
genel bir bilgi verelim. Geçen yılki Christmas videomuzda buraya gelmiştik. Rathouse'un önünde gördüğünüz gibi hem buz pateni etkinlikleri oluyor hem Christmas etkinlikleri oluyor. Yani birçok etkinliğe ev sahipliği ediyor aslında Rathaus. Çok görkemli de bir yapı. 19. yüzyılda yapılıyor bu yapı. Neogotik mimarisi kullanılarak yapılıyor. Çok ilginç bir şey de 2012 yılında tadilata alınıyor. 2023 yılında bitiyor tadilatı ve 35 milyon euro harcanıyor. Gerçekten büyük bir bütçe ayrılıyor. Hatta şu an ufak tefek tadilatları da devam etmekte 2024 yılında. Aynı Christmas Market'te olduğu gibi buraya da buz pisti yaptırıldığı için etrafında yiyecek içecek güzel yerler var. Parlamentodan sonra buraya gelip birlikte beraber bir şeyler yiyelim. O zaman devam edelim. Hadi bakalım. Rathaus'tan sonra parlamentoya uğramıştık. Zaten parlamento kısmını siz öncesinde izlemiş olacaksınız. Rathaus'un karşısında opera binası vardı. Şimdi size opera binasına doğru götürelim. Viyana Operası'nın tarihçesi ve mimarisinden bahsetmek istiyorum. 1869 yılında tadilatı tamamlanıyor. Neo-Rönesans yapısında yapılıyor. Gerçekten de çok güzel, muazzam bir opera binası gerçekleştirilmiş. Maalesef 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nda çoğu kısmı yıkılıyor. Ama 1955 yılında eski haline benzer bir şekilde tekrar tadilatı oluyor. İçerisinde Mozart'ın, Beethoven'ın eserlerini çaldığı bir opera. Zaten onların da memleketleri sayılır burası. Franz Joseph ve eşi Elizabeth döneminde yaptırılmış burası. O zaman devam edelim. Şimdi arkamızda muazzam opera binası var. Önümüzde Rathaus var. Solumuzda parlamento var. Sol köşemizde ise sanat tarihi, doğa tarihi, Hofburg Sarayı. Yani şu an tarihin tam ortasındayız. Şimdi size bir de Rathaus'un önündeki buz patenini gündüz göstermiştik. Şimdi akşam ambiyansını da gösterelim. Oradan da yanındaki atıştırmalıklar bölümüne gideceğiz. O zaman siz Rathaus'un önündeki buz patenini izleyin. Biz de atıştırmalıklara doğru gidelim. Özel patates aldık. İsmini ve fiyatını biraz önce çektim. Şimdi onu yiyeceğiz. Ketçap'a mint ketçap diyordu. Ketçap farklı bir ketçap mı? Normal ketçap ama uzun süredir bu kadar lezzetli bir ketçap yemedim. Domates oranı yüksek, güzel. Patates de çok güzel. Ketçap güzel olunca patates de ayrı güzel oluyor. Gerçekten güzel. Bence bu önemli. Aslında patatesi ne kadar güzel yapsan da yani ketçap mayonez iyi olmadı mı tadı olmuyor. Aynen. Sos önemli. Yalnız senin arkandaki manzara mükemmel. Burada buz pateni. Çok görkemli bina ya. Evet, Rathaus'un da önündeyiz. Patatesi böyle bir manzarada yemiş miydin? Evet, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Aşkımla beraber Viyana Stad Park'tayız. Şu an Stad Park'ın girişindeyiz. Güzel görüntüler almaya çalışacağız sizler için de. Biz de Sevgililer Günümüzü kutlayacağız burada. Sizin de Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Tüm sevenlerin, gönülden sevenlerin Sevgililer Günü kutlu olsun.
Eğer Viyana'ya geliyorsanız parklardan Stadtpark'a mutlaka gelmelisiniz. Burası gerçekten huzur verici ve gerçekten güzel hissettiriyor. Yaz olsun, kış olsun mutlaka buraya uğrayın. Evet, havanın güzel olduğu bir günü burada da değerlendirebilirsiniz. Gerçekten doğasıyla, göletleriyle ve tarihiyle çok güzel bir park. Evet, bu sırada bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, beğenilerinizi de bekliyoruz. Viyana Kafe ve Restoranlar serisi, Viyana 1 ve Viyana 2 videolarımıza eğer hala izlemediyseniz belki de soracağınız soruların cevapları o videolarda olabilir. Kaçırmayın deriz. Viyana serimizi muhakkak izleyin Viyana'ya gelecekseniz. Hatta Viyana'da yaşıyorsanız bile izleyin. Gerçekten çok güzel yerler var. Belki de gitmemişsinizdir, vesile olmuşuzdur. Ne mutlu bize. Şimdi bu güzel manzarayla ve huzurla sizi baş başa bırakıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bu tarafa doğru gel. Bu da benim durumum. Her şey bende. Tamam yeter ya, sen yoruldun iyice. Burada eşyasız yaptı. Şimdi videoya eşyalı yaptığını koyar. All the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. You're still on my lonely mind. Think about you, baby. I dream about you all the time. Here without you, baby. You're still with me in my dream. Evet, ilginçtir ki hep Stadtpark'a geldiğimde iyi hissediyorum, yani güzel hissediyorum. Pozitif enerji geliyor. Negatif enerjilerini toprağa atıyorsun, pozitif enerjileri alıyorsun. Filizlenip yeşilleniyorsun gibi oluyor mu sana da? Ya şimdi bu parkın etrafında hep böyle sokak sanatçıları var. Klasik müzikler, güzel müzikler çalıyorlar. Ve parkta da ördekler, göl, yeşillik, ağaç, peyzajı da çok güzel. Huzur dolu bir yere yolculuk yapmışsınız gibi oluyor. O yüzden güzel. Bir de insanlar çok sakin burada. Evet, o da gerçekten onun da etkisi var. Evet, herkes Çocuklar kendi bile- aleminde sakin. Aynen, çocuklar bile çok sakin. Gölün kenarına gidiyor, ördeği yemeye atıyor, geri dönüyor. Yani böyle suya atlayayım, suda yüzeyim falan görmedik yani. Güzel yani, sakin, sessiz, sedasız. Kafanızı dinleyeceğiniz bir yer. Kitabınızı açıp okuyup böyle saatlerce dalıp gideceğiniz bir yer. Evet, yeni bir gün, yeni bir macera. Schönbrunn Sarayı'na gidiyoruz. Schönbrunn Sarayı'na geçen sefer gidememiştik. Bugün gidiyoruz. Havada çok güzel güneşli, sadece biraz rüzgar var. Ondan sonra da şehir merkezine birkaç gitmediğimiz yer vardı. Oralara da gideceğiz. Hadi devam edelim.
İyi mi? Güzel mi? Güzel. Ne var? Evet, tramvayla nereye geldik şimdi? Mevkinin adı neydi? Schönbrunn Sarayı'nın ön tarafındaki durakta indik şimdi. Evet, biraz önce karnımız acıktığı için bir şeyler atıştıralım dedik. Süpermarket değil mi oluyor? Hani Spar. Spar. Şipar diyorlar ya. Aynen. Süpermarketin içerisinden sandviç alıp yedik. Güzel. Burada hani acil böyle hızlı bir yere yetişmeniz gerekiyorsa marketlerin içerisinde sandviç tarzı, işte şinisel ekmek arası tarzı şeyler oluyor. Tatlı şeyler de oluyor. Aynen. Değerlendirebilirsiniz. Resimlerine çektik. Gramajına göre hindi, tavuk, şinitzeller, başka salam, sosis tarzında içeriklerine dikkat ederek bakarsınız hangisi hoşunuza giderse. Aslında orada satıyorlar. Ayrıca ekmek arasında hatta ketçap, mayonezi bile isterseniz orada sıkıyorlar, sarıp size veriyorlar. Biz de karnımızı doyurduk. Şimdi saraya doğru yürüyelim. Evet, saraya doğru gitmeye başladık. Geçen sefer Viyana'nın 1. videosuna uğrayamamıştık. Şimdi uğrayalım dedik. Hadi gidelim. Ticket Center hemen sol tarafta. Bu herhalde müzelere girmek için değil mi Ticket Center? Evet. Saraya girdikten sonra hemen sol tarafta ticket bürosu var. Oradan ticketlarınızı alabiliyorsunuz. Hemen girişte böyle bir maketini yapmışlar. Ticketlardan bahsetmek için maketi kullanmayı tercih ettim. İlk önce ana salonlar dediği orta kısım 25 dakika sürüyormuş. Orası yetişkinler için 20 euro. Ondan sonra da 40 dakikalık turlar vardı. Şu şekilde sarayın sağ kısmını kapsayan tur deniyor. O da 24 euroydu. Sarayın tamamını gezmek istiyorsanız 60 dakika sürüyor. Bilet fiyatı da 29 euroydu. Bu şekilde sarayın şöyle de genel dizaynını görebiliyorsunuz. Ortasındaki bahçeleri çok ünlü, labirentler falan var. Şimdi oraları göreceğiz. Schönbrunn Sarayı'nın bahçesi muazzam gerçekten. Biz tabii Şubat ayında geldiğimiz için ağaçlar solmuş durumda. Ama bahçedeki çimen renkleri, yeşilliği görebiliyorsunuz yine de. Bu mevkinin en eski tarihinden bahsetmek istiyorum. Yani Schönbrunn adının nereden geldiğinden bahsetmek istiyorum. 1569 yılında Kutsal Roma İmparatoru 2. Maximilian buraya geliyor ve buradaki Viyana Nehri diyor. Sanırım arkada kuruyan bir nehir var. Orayı kastediyor. Bu ovayı satın alıyor ve burada da bir su kaynağı var. O sudan içtiğinde o suyun çok lezzetli olduğunu söylüyor. Buraya bir çeşme yapılmasını istiyor. Çeşmenin adı da Güzel Çeşme olsun diyor. Schönbrunn Almanca olarak güzel çeşme demek. Buradaki suyun tadı buranın ismini vermiş oluyor. Arkamda da bahçeleri görüyorsunuz ve çeşmeleri de görüyorsunuz. Burası yapıldıktan sonra bahçesine de bol bol çeşmesi konulmuş. Bu mevkinin tarihçesinden bahsettikten sonra sarayın tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Barok mimari kullanılarak inşa ettirilmiş saray. 1744 ve 1749 yılları arasında o zamanki İmparatoriçe Maria tarafından inşa ettirilmiş. Gerçekten de muazzam bir yapı olmuş. Schönbrunn Sarayı'nın olduğu mevki ve arazisi komple UNESCO Dünya Mirası listesinde korunmakta. Gerçekten de şahane bir yapı. UNESCO da bunun kıymetini bilmiş. Sarayın diğer bir önemi ise 1918 yılında İmparator 1. Karl Habsburg Hanedanı'nın sonunu getiren anlaşmayı burada imzalamıştır. Zaten biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya'daki krallık sona ermiştir. Bu da bir diğer önemli noktasıydı.
Burada bir harita koymuşlar. Bu harita gezmeniz için çok iyi olmuş. Hani burada detayları görebiliyorsunuz. Biz tam olarak buradayız. Yani sarayın kendisinin tarafındayız. Böyle ileri doğru gittiğinizde hem çeşmeleri görüyorsunuz hem de devasa bir kapı var. Kapı girişi var. Onu görebiliyorsunuz. Hatta burası biraz daha yüksekte. Şimdi videolarda görürsünüz. Buradaki bölümlere gelecek olursak Palmen House yani sera, bitkilerin yetiştirildiği yer. Sonra da çok büyük bir hayvanat bahçesini görüyorsunuz. Buraların ticket ücretleri farklı. Bu şekilde bayağı büyük bir alan olduğu için uzun bir zaman ayrılması gerekiyor buraya. Şimdi o zaman diğer kısımlara, bahçe kısımlarına bakmaya başlayalım. Evet, Schönbrünn'ün arka kısmında yer alan hayvanat bahçesi kısmına geldik. Schönbrunn ana girişinden ilerlediği kısımda hemen sağ tarafta kalıyor. Üstünde de Tiergarten olarak yazılan kısım içerisinden giriş yapılıyor. Sol taraftan ticketları temin edebiliyorsunuz. Kişi başı 27 euroydu. Biz hem hava serin olduğu için giriş yapmayı düşünmüyoruz. Hem daha fazla yeri gezmek istiyoruz. Şu üst kısma doğru çıkmayı düşünüyoruz. Belki dönüşte canımız isterse gireriz ama şu an Tiergarten'a girme planımız yok. İçerisinde çeşitli hayvanlar bulunuyormuş. Hatta Avrupa'nın da en büyük ve ilk hayvanat bahçelerinden bir tanesiymiş. Buranın tarihçesinden bahsedecek olursak çok eski tarihlere dayanıyor. Hatta dünyanın ilk hayvanat bahçesi olarak geçiyor. 1752 yılında inşa ettiriliyor. Bunun haricinde de UNESCO Dünya Mirası olarak bu hayvanat bahçesi koruma altına alınmış. İçerisi biraz da tarihi otantik yapılmış. Aynı zamanda içerisinde pandayalar yer alıyormuş. Yani dünyada 27 tane hayvanat bahçesi içerisinde panda yer alıyormuş. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi Schönbrunn Sarayı'nın yukarısına doğru gidelim. Orada inanılmaz güzel bir manzara bizi karşılıyor. Hadi gidelim. Çeşmenin arkasından yukarıya doğru çıkıyoruz. İster zigzag yaparak çıkabilirsiniz, ister dikine doğru çıkabilirsiniz. Biz vakitten kazanalım diye sağ taraftaki dikine olan yerden çıkıyoruz ama tabii birazcık yorucu. Ama yukarıya çıktıkça arka, Schönbrunn, onun arkası komple Viyana. Aynen. Burada manzara gerçekten çok güzel. Biz buraya geldiğimizde tabii ki kışın, eğer siz buraya yazın ya da baharda gelirseniz muhtemelen daha yeşil, peyzaj çalışmaları tamamlanmış bir şekilde göreceksiniz. Bu şekilde kışın bile böyleyse, yeşilliğini gene koruyorsa, Mart, Nisan'da nasıl tonlar yakılır, ne güzel videolar, ne güzel fotoğraflar çekilebilir burada. Aklınızda bulunsun. Yani buraya gelecekseniz eğer Belvedere'de, Schönbrünn'de yani bahçesi büyük sarayları gezecekseniz ya giriş kısmından ya da dışarıdan yanınıza mutlaka su alın. Burada marketler tabii ki de yok saray Yani olduğu çok için. hareketli olduğu için susuyor insan. Hani ufak bir bisküvi, şekerli ve de su mutlaka bulunması lazım bence. Bu tür saray, büyük ve de bahçeli olan sarayları gezerken. Hadi yukarıdaki manzarayı gösterelim size. Arkamızda komple Viyana manzarasını görüyoruz. Hatta geçen videodan gittiğimiz yerleri buradan seçebiliyoruz aslında. Çıkış çok zordu. İniş daha kolay olacağını düşünüyorum. Bir de çıktığımız yerden ulaşım sağlayacağımız otobüs, tramvay tarzında bir şey yokmuş. En çok ona üzüldüm ama iniş daha kolay olacaktır. Burada bir kafeterya var sanırım. Orta kısmına kafeterya yapmışlar. Burası zaten böyle kocaman bir yapı. Devasa. Ben kapı girişi gibi bir yer zannetmiştim ama ortasına böyle kapalı bir yer yapmışlar. Kafeteryası var. Hadi devam edelim. Haydi bakalım diyelim. Evet, bir imparatorluk sarayında gezimizi burada tamamlıyoruz. Doymadım diyorsanız Postan videosunda inanılmaz yerleri gezmiştik. O yüzden aşağı taraftan Postan videosundan bakabilirsiniz. Gerçekten farklı mimarilerde harika peyzajıyla Postan videosunu mutlaka izleyin.
Şu anda Kars Meydanı'ndayız. Meydanda bir heykelimiz var. Heykelimizin hemen sol tarafında da Kars Plars yani Kars Kilisesi'miz var. Yani Kars Kilisesi var. Bizim kilise bizim değil yani. Buradaki ubanlarla her yere gidebiliyorsunuz. Gerçekten iyi olmuş. Biz de Schönbrunn Sarayı'ndan sonra bir otobüse bindik. Oradan Uban'a bindik. Uban'la buraya geldik. Şu an Karplatz Meydanı'nın oradayız. Kar Kilisesi var. Tarihi kilise. Bayağı da eskileri dayanıyor. Onu size göstereceğiz. Evet, Viyana şehir turunda size genellikle gotik mimariden kalan katedralleri yani kiliseleri göstermiştik. Şimdi de barok mimariye sahip bir kilisenin oraya geldik. Kar Kilisesi. Hadi oraya gidelim. Kar Kilisesi'nin oraya geldik. Kar Kilisesi'nin tarihçesinden bahsedecek olursak İmparator 6. Kar kilise yaptırmaya karar veriyor. Kiliseyi de kendi adaşı olan 1576 ve 1578 yıllarında cüzzam hastalığına umut olan bilim adamı Kardinal Karl'a adamak istiyor. Burası da Kar Kilisesi olmuş oluyor. Kapıyı kıracağım şimdi. Zaten çok büyük. Evet, hemen yan taraftan giriş yapılabiliyormuş. Yalnız girişler ücretliymiş. İnternette ücretsiz gibi okuduğumuzu hatırlıyoruz biz. 9,5-10 euro arasında bir giriş ücreti vardı. Hani biz ücret verip girmek istemedik açıkçası. O yüzden farklı rotalarıma, farklı yerlere gitmeye devam edeceğiz. Kar Kilisesi'nden sonra Peters Kilisesi'ni de size göstermek istedik. Burası da Roma Katolik Kilisesi olarak geçiyor. Barok stilinde yapılmış bir diğer kilise. 1733 yılında yapılmış tarihi bir kilise. Şimdi içerisine doğru girelim. Hadi bakalım. İnternette 1733 yazıyordu ama girişinde 1702 yılına dair olduğunu söylüyor. Daha da eskilere dayanıyor. Evet, arkamızda gördüğünüz devasa yapı kara veba dönemini anmak için yapılan bir anıtmış. Aziz Stephen'ın katedralinin olduğu caddede, aynı zamanda Peters Kilisesi'nin olduğu caddede. Viyana'daki meşhur Mozart heykelinin oraya bir kez daha geldik. Geçenki videoda karanlığa kalmıştık. Şimdi aydınlıkta görmek istedik. Hadi size de aydınlıkta gösterelim. Bas şöyle bir çal bize bir beste. Ork gibi kullanıyorum. Düğün şarkıları çalar, arkaya koyarız. Daracık sokaklar. Şimdi Mozart heykelinden biraz daha ilerlediğimizde
Hofburg Sarayı'nı görüyorsunuz. Karşısında da Sanat Tarihi ile Doğa Tarihi Müzesi'ni görüyorsunuz. Bizim birinci videomuzda detaylı olarak çekmeye çalışmıştık. İçeriği hakkında da bilgi alabilirsiniz. Tarihçesi hakkında da bilgi alabilirsiniz. Sol tarafımızdaki yapıyı göstereceğiz. Geçen sefer uğrayamamıştık. Museum Quarter. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Museum Quarter'ın yazdığı binanın oradan girdiğinizde böyle kocaman bir avlu sizi karşılıyor. Buraya aynı zamanda Museum Plus da deniyor. Navigasyonunuzu öyle de yazabilirsiniz. Burada 12 tane müze olduğu yazılmıştı internette. Maketten de bakabilirsiniz. Orada 10 adet müze yazıyor. Büyük ihtimalle diğer 2 müzede sanat tarihiyle doğa tarihini kastediyorlar. Buradaki en önemli müzelerden birisi de Leopold Müzesi. O Leopold Müzesi'nin içerisinde Michelangelo ile Picasso'nun eserleri mevcutmuş. Bizim vaktimiz kalmadı ama Berlin'in müzeler adası varsa Viyana'nın da Museum Quarter'ı var. Buraya muhakkak uğrayın. Yaz aylarında burada gençler oturma alanları oluyor ve burada oturuyorlar, müzikler çalıyorlar, eğleniyorlar. Güzel bir ambiyansı oluyor. O zaman devam edelim. Evet, muazzam bir Viyana 2 videomuz daha oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bir içerik olmuştur. Gerçekten Viyana gez doyamadık demiştik birinci videoda. İkinci videoda da gez doyamadık. Viyana bitmiyor. Sanatı, tarihi, müziği. Umarım siz de içeriğimizi beğenmişsinizdir. Hatta içeriklerimizi diyelim. Kafeler ve restoranlar olarak bir video içeriği daha ürettik. Çünkü buranın kafeleri ve restoranları da çok popüler ve tarihi. Onu da muhakkak izleyin. Bu 3 video kombosu Viyana ile ilgili detaylı bir Viyana içeriği oldu. Gerçekten geçireceğiniz vakitin her anı dolu dolu geçiyor ve memnuniyetle ayrılıyorsunuz. Yine de arkada bir ülke kalıyor. Ya şuraya da gitseydim mi acaba? Buraya da gitseydim yetişir miydi? Gerçekten dolu dolu bir şehir haline gelmiş Viyana. Evet, hem kültür, hem sanat, hem doğa, hem yeme içmesi, hem gezilerinizde, hem balayalarınızda, hem güzel vakit diye düzen ettiğinizde, hem arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz aslında bir şehir. O yüzden bu güncel videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. All the miles that separate, listen being out when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. You're still on my lonely